Can Uzun'dan açıklama. TRT Spor ekranlarında Arda Güler'e yapılan büyük ayıp. Arda Turan'dan milli takımla ilgili açıklamalar. Dünya Kupası'ndan elenen ülkelerden istifa haberleri. Montella milli takımın kaptanını değiştiriyor. Sinan Akçıl ve Murda milli takım marşı için birbirine girdi. Milli takımdan haberler, Dünya Kupası'ndan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Can Uzun'dan bir açıklama var. Geçtiğimiz günlerde turnuvayı düşünmek için kendime zaman ayırdım. Ülkemize çok daha fazlasını yaşatmayı hayal etmiştik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bu formayı giydiğim her dakika benim için çok değerliydi ve şans bulduğum her an elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Bu süre boyunca bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizin üzüntünüzü hissediyoruz. Çünkü biz de aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Bundan ders çıkaracağız, daha güçlü döneceğiz ve her zamankinden daha çok çalışmaya devam edeceğiz diyor. Çok fazla süre almamasına rağmen yine de böyle konuşmuş Can Uzun. Sağ olsun, var olsun. Milli takımımızın geleceği için çok önemli bir oyuncu Can Uzun ama onun değerini bilen bir hocayla beraber. Bu sezon kulüp ve milli takım için tüm yarışmalarda, tüm maçlarda 32 asist. Olise şovu bir kez daha arkadaşlar, Mbappe'ye falan çok güzel asist yapmıştı. Bir de voley denemişti arkadaşlar, direğe çarpmıştı. Olise çok başka bir oyuncu ve Real Madrid'e transferi haberleri de var. Bir oyuncu onu Real Madrid'e gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Mbappe şu anda aklımdan neler geçiyor. Sadece soyunma odasına gidip klimayı açmak çünkü çok sıcak diyor. Yanmış bir kaplumbağa. Fransa Dünya Kupası tarihinde üst üste 5 maçta 3 gol ve üzeri atan ilk takım oldu. Buldozer gerçekten hücum attı. Çok korkunç ve Uluslar Ligi'nde de rakibimiz onlar. O maç ne olacak bilmiyorum. Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcuları arkadaşlar. Messi 19, Mbappe 18. Mbappe Messi'yi geçecektir büyük ihtimalle. Devamlı da Klose, Ronaldo, Müller falan geliyor. Mbappe şimdiden Paraguay maçını düşünmeye başladım diyor. Mbappe bizim hıncımızı alabilecek mi bakalım? Yani kimse Paraguay'ın defansını açamadı. Fransa'nın ölümcül forvet attı. Paraguay'ın kapısını açabilecek mi? Real Madrid oyuncuları bu Dünya Kupası'nda 9 kez en iyi oyuncu ödülünü kazandı arkadaşlar. Arda Güler'imiz de orada. Mbappe Dünya Kupası altın ayakkabısı yarışması hakkında Messi'nin ne yaptığını takip etmiyorum. O hep gol attı, atıyor ve her zaman da gol atacak. Bunu daha önce de söylemiştim. Eğer onun yaptıklarını takip etmek istiyorsam çok daha fazlasını yapmam gerekecek diyor. Yamal, Dünya Kupası grup aşamasından nefret ediyorum, eleme turlarını seviyorum. Artık eğlence başlıyor diyor. Buradan sonrası Yamal'ın hoşuna gidiyormuş. Yamal, Uruguay maçında korkmadım ama şu bir gerçek ki zaten turu büyük ölçüde garantilemişken neden tüm gücümle koşayım diye düşündüğünüz zamanlar oluyor diyor. Ekvadorlu Hincapie, sanırım böyle okunuyor ismi, tartışma sırasında ağzını kapattığı için kırmızı kart gördü. Paraguaylı Almiron'un ardından turnuvada bu şekilde çıkan ikinci kırmızı kart arkadaşlar. Gerçekten şu harekete futbolcuların alışması gerekiyor. Yani bu kapama alışkanlığından vazgeçmeleri gerekiyor. Bu Dünya Kupası'na özel değil mi artık sanırım? Bundan sonra bütün maçlarda da olması gerekiyor bence bunun. Çünkü bu ilk Vinicius Junior'a yapılmıştı. Ondan sonra böyle bir kural geldi. Artık tüm maçlarda olacaktır. Mbappe, Olise'yi Real Madrid'e transfer olması için gizlice ikna etmeye çalışıyor. Mbappe bunu yapabilir mi arkadaşlar? Olise'yi getirebilir mi? Olise'yi getirirse Arda bambaşka bir oyuncuya evrilir. Asist konusunda hem Olise hem Mbappe hem Vinicius Junior inanılmaz bir hücum attı. Arda Güler sprinter oyuncularla oynamaya alıştığı için bizim milli takımda biraz attığı paslar bile bazen sırıtıyordu. Çünkü koşu yapsa da topu tutacak, topu taşıyabilecek oyuncu çok az bizim milli takımımızda. Evet, gerçekten kan donduran haber geldi arkadaşlar. TRT Spor ekranlarında Arda Güler'e yüklenildi. Gazeteci Lütfi Özel, Arda Güler'in turnuva sonunda tüm Türkiye'nin takdirini toplayan açıklamalarını eleştirdi. Lütfi hocam, çok büyük yere çomak soktun, sana söyleyeyim. Bu süreçte benim canımı sıkan tek şey Arda Güler oldu. Adamın tek derdi Arda Güler'miş. Bir TRT mensubunu savunmak bana düşmez de Arda Güler'in konuşması haddini aşan bir konuşma oldu. Beni çok rahatsız etti. Burası çok önemli. Arda'ya bir abi tavsiyesi. Özel psikologdan destek al. Seni rahatsız eden şey ne? Arda Güler gerçekleri söylediği şey mi seni rahatsız etti? Abi benim hakkımda böyle bir şey söylemişsiniz. Benim moralim falan bozuk değil. Ben ülkemizin insanlarına alınmadım. Hepsi haklılar dediği için mi seni rahatsız etti? Ve özel psikologdan destek al nasıl bir abi tavsiyesi? Sen kimin abisin, nerenin abisin? Ben diyeceğimi dedim. Sizlerin yorumlarında gerçekten bekliyorum. Arda Güler'den acil özür dilemesi gerekiyor. Özrün yaşı yoktur arkadaşlar. Sen milli takımın en önemli oyuncularından birine böyle konuşuyorsan eğer, ben başka bir art niyet ararım bunda.
Sen meslektaşını savunmak isterken, arkadaşını savunmak isterken milli takım için ter döken bir çocuğun, önemli bir oyuncunun hakkında böyle konuşamazsın. Lamine Yamal geçtiğimiz Dünya Kupası maçlarını arkadaşlarımla sınıfta iPad'den izliyordum diyor. Şimdi de Dünya Kupası'nda kendisi. Arda Turan açıklamalar yapmıştı milli takımımızla ilgili. Berke Özer çok kıymetli bir yetenek. Bir hata yaptıysa da ortak bir yol bulup onu tekrardan milli takıma kazandırmak gerekiyor. Doğru söylüyor. Genç insanlar hata yapabilirler. Umarım en kısa zamanda geri döner diyor Berke için. Berke'ye çok ihtiyacımız olacak bence de arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şeyler söylediğim zaman rahatsız olmayın. Ya biz bu desteği sizden istemek zorundayız. Biz şimdi yeni ekipmanlar falan almak istiyoruz. Sizden para istemiyoruz. Like atıp abone olursanız çok seviniriz. Onun dışında destek olmak isteyenler de zaten destek oluyorlar canlı yayında. Lütfen 15.000 abone olalım arkadaşlar. Ekvador Teknik Direktörü Sebastian Meksika mağlubiyetinden sonra istifa etti. Graham Potter biz derinde beklemedik. Fransa oynadığı oyunla bizi geriye ittirdi diyor arkadaşlar. Biz savunma yapmak istemedik ama savunma yapmaya mecbur bırakıldık diyor. ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi üzerine Ceko. Bence bu bizimle ilgili değil, daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor. Bizim için ABD milli takımındaki futbolcuların ne düşündüğü daha önemli. Bence bizim kaliteli bir takım olduğumuzu biliyorlar, biz de kaliteli bir takım olduğumuzu biliyoruz diyor. Kaptan böyle konuşuyor. Evet şöyle bir söylem var. Doğru mudur? Bence doğru değildir ama biz halk olarak bunu istiyoruz. A milli takım teknik direktörü Montella milli takım kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'ndan alarak Arda Güler'e vermeyi planlıyor. Montella ne böyle bir şey yapar, ne Hakan'ına kıyar, ne de bu takımdan gider kendisi. Onunla devam edilecek gibi duruyor. Norveç'le eşleşmelerin ardından Rodrigo Haaland'a şöyle bir yazı yazıyor. Yorum. Çok çalıştın, pazar günü maçımızda dinlen diyor. Ona bir tavsiye veriyor. Tabii ki de dinlenmeyecek, atmaya devam edecektir. Bence Norveç Brezilya'yı eleyebilir ya, ne dersiniz? Bence eleyebilir ya abi harbiden. Neymar ve Berberi'nin 15 yıldaki değişimi. Gerçekten o başladığım berberle devam etmek ya çok güzel bir şey. Ben berberimi neden değiştirdim arkadaşlar? Ümit Davala tıraşı yaptırmıştım 2002'de Dünya Kupası'nda. İlk berberimi o zaman değiştirdim. Ondan sonra da ikinci berberim var, hala onunla devam ediyorum. Çünkü herkes dalga geçmişti. Kendisi de sürekli benimle dalga geçiyordu büyümeme rağmen. Baktım hala dalga geçiyor, ben de gittim başka berberle onu aldattım arkadaşlar. Evet, sanatçılar birbirine girmiş. Sinan Akçıl'ın milli takım marşı açıklamalarının ardından rapçi Murda ile arasında yaşananlar. Murda hani milli marş gönül işiydi. Sahneye bayrakla çıkıp kimse bu işten prim kasmasın demiyor muydun? Bu işten en çok primi sen yaptın diyor. İyi günde kötü günde diye bir kavram vardır. Sana uzak bir kavram olabilir. Çünkü bunun için omurga lazım. Sen de olmayan da bu diyor. Murda inanılmaz ağır konuşuyor. Sinan Akçıl İngiliz tişörtü giyerek milli takım şarkısı söylemeye çalışan sevgili diyemeyeceğim kardeşim Murda. Senin milliyetçiliğin ile benimkisini kıyaslamak için beton lazım diyor. Allah'tan nokta noktaya özendirmekten ceza yememişim senin gibi. İçim milli formayı giyerken çok daha rahat diyor. İkisi birbirine girmiş. Vallahi bilmiyorum kim prim kastıysa umurumda da değil. Muhabirden bir soru geliyor Döşams'a. Adeta bir savaş makinesi yönetiyorsunuz. Fransa'yı hangi takım durdurabilir? Antrenörün cevabı rehavet bizi durdurabilir. Ama alçak gönüllü kalarak yolumuza devam edeceğiz diyor. Mbappe'ye de böyle sevgi gösterisi, bir tapma gösterisi yapıyordu kendisi. Yamal korkak oynarsanız eninde sonunda başınıza en kötüsü gelir ve durduk yere sakatlanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Kendisi sakatlanmış da korkak mı oynadı yoksa? 4 maç, 4 galibiyet, 8 atılan gol, 0 yenen gol. Meksika dolu dizgin. Bu Dünya Kupası'nı Meksika'nın kazanacağını söyleyenler de var arkadaşlar. Sizce Meksika bu kupaya ulaşabilir mi? George Weah. Yamal, Mbappe ile kıyaslanamaz. Herkes Mbappe'nin ondan çok daha üstün olduğunu biliyor. Katılmıyorum, Yamal daha iyi bir oyuncu gibi geliyor bana. Kendisini futbola verdiği zaman ama. Resmi özel haber doğrulandı. Saibari Bayern Münih'e 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oluyor. Fabrizio Romano haberi yapıyor. Anlaşma Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun ajanlar tarafından tamamlandı. Bayern'in şiddetle istediği bir oyuncu. Fas yıldızı için büyüleyici bir an. Haziran 2033'e kadar sözleşme imzalanıyor arkadaşlar. Ama burada 2031 yazıyor. Almanya
Nagelsmann ile yollarını ayırdı Bild gazetesinin haberi arkadaşlar. Ama deli gibi tazminat alacak. Nagelsmann'ın görevinden neden ayrılmak istemediği netleşiyor arkadaşlar. Almanya'nın son 32 turuna yükselmesiyle birlikte Alman Futbol Federasyonu'nun sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı ortadan kalkmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Nagelsmann sözleşmesi gereği 14 milyon euro olan maaşını alma veya tazminat talep etme hakkına sahip oldu. 14 milyon euro hayırlı olsun. Ganalı Şaman evet ünlü olmaya devam ediyor. Yeşilburun adaları Arjantin'i eleyecek diyor. Dünya Kupası şampiyonu Ronaldo'lu Portekiz olacak diyor. Vallahi heyecanla bekliyoruz. İşine son mu verilecek Şaman'ın yoksa bu oyuncular devam mı edecek? Arda Turan'dan milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi hakkında. 24 yıl sonra ilk defa gittik. Tabii ki eleştirmeliyiz. Oyuncularımız da ülkenin hayal kırıklığını anlamalı. Çok heves ettik. Sabahları erken kalktık. Bu yaralar sarılır. Önemli olan bundan ders çıkarabilmek diyor Arda Turan Hoca. A milli takım teknik direktörü Montella, başarısız geçen Dünya Kupası'nın ardından kendini kanıtlamak amacıyla Euro 2028'de en az yarı final oynamayı hedefliyor. Burası kendini kanıtlayacağın bir yer değil. Git başka yerde kendini kanıtla. Buraya bir şeyler başarmış hocalar getirin lütfen. Maçtaki golü atan ve ilk yarı boyunca İngiltere'nin sağ kanadını felç eden Demokratik Kongolu Kibambe Chipenga, İspanya 2. Liginde Castellón forması giyiyor. 25 yaşına kadar Portekiz 3. Liginde yer alan takımlarda oynadı. O zaman bu adam transfer yapar büyük ihtimalle Dünya Kupası'ndan sonra. Evet, Real Madrid'in yeni sol beki Cucurella. Mbappe mi yoksa Yamal mı sorusu geliyor. Ya şöyle sorular sormayın abi. Milli takımda olan bir oyuncu yeni transfer olmuş. Takım arkadaşı var orada. Yani milli takımdan takım arkadaşı Yamal var. Yeni gidecek oldu takım arkadaşı Mbappe ile ilgili soru soruyorsunuz. Ben olsam cevaplamazdım bu soruyu. Dünya Kupası sonuna kadar Yamal diyor o da. Lider dediğim böyle olur diyor. Almanya'dan futbol sayfası paylaşıyor. Arkadan iş çevirmez, korkaklık yapmaz, sorumluluk alır diyor. Bunu kime söylüyor? Kimmihe söylemiyordur umarım. Yoksa Goreska'ya mı diyorlar? Romario. Vinicius kendisi hakkında söylediğim bütün lafları ağzıma tıktı. Dünya Kupası'nın en iyi 2-3 oyuncusundan birisi tartışmasız diyor arkadaşlar. Romario da eleştirmiş demek ki öncesinde. Hakan Çalhanoğlu kimseyle iletişime geçmiyor, kendisini kapatmış. Hakan Çalhanoğlu kulüpsüz kaldı. Inter Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak istemiyor ama bir yıllık sözleşmesi var. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluk aşkı Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istemiyor. Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu'nu Fenerbahçe'de görmek istemiyor. Böyle haberler var. Hakan Çalhanoğlu kulüpsüz kaldı deniliyor. Ama mutlaka bir yere gider ya. Kötü bir oyuncu değil bu arada. Biz Hakan'ı eleştirdik şey yaptık falan ama kötü bir oyuncu diyemeyiz. Milli takımda oynayamıyor. Muhabir. Okulu olan çocuklar maç saatinden dolayı uykusuz kalacak. Tuhel'in cevabı. Okula her gün gidebilirsiniz ama Dünya Kupası 4 yılda bir oluyor. Bir yolunu bulup okulu assınlar diyor. Yamal'dan açıklama var. Cucurella ile ilk El Clasico'da ilk 11'de başlayacağını söyledim. Ama ikincisinde başlayamayacak çünkü onu canlı canlı yiyeceğim diyor. Sürekli karşılaşacaklar arkadaşlar sol bek. Cucurella sağ hücum bölgesinde oynayan Yamal sürekli karşılaşacak. Belçika Senegal maçında sahaya atlayan taraftar Çaycı Hüseyin abimiz vallahi karıştırmış ortalığı. Real Madrid Bayern Münih'e Olise için bonuslarla birlikte toplam 213 milyon euro değerinde teklif yapacak arkadaşlar. Yani Mbappe de ikna etmeye çalışıyor. Böyle fiyat artmış 213 milyon eurolara çıkmış teklif. Eder mi? Bence eder ya. Çünkü fena bir topçu kendisi. Sadece gol vuruşları değil attığı gol pasları da çok iyi. Arda Turan Shakhtar olarak maaş bütçemiz 17 milyon euro diyor. Toplam maaş bütçesi 17 milyon euro. Gilberto Mora çocukken hangi futbolcuları örnek alırdım diyor. Cristiano Ronaldo ve Neymar. Bugünün yetenek neslinde ilham kaynakların kimler diyor ve bu oyuncu Meksikalı sanırım. Mora'nın cevabı Arda Güler'i Fenerbahçe'de izlerken bile keyif alıyordum. Şu anda Real Madrid'de de izlemesi çok keyifli. Ayrıca turnuvada pek oynamamış olsa da Yamal da öyle diyor arkadaşlar. Meksikalı oyuncu Arda Güler'i seviyormuş. Onu örnek alıyormuş yeni nesilde. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız ben çok mutlu olurum. 15.000 abone olalım dedik. Olamıyoruz bir türlü. İnşallah oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.